Günaydın. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim çay için. Anahtarı da şöyle vereyim. Teşekkür ederiz. Gidiyorsun. Evet gidiyorum. Çok memnun Hadi oldum. git çıkayım ben seninle. Tamam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi teşekkür ederim. İyi, bugün hava da iyi. Dün gece biraz serindi değil mi? Şimdi evet. Dün gece biraz Bugün serindi. daha Şöyle gayet- isteyeyim. Bugün yolculuğu. Değil mi? Evet şimdi terminale gidiyorum. Bilet bakacağım kendime Tiran'a gitmek için. Evet. Tamam. Çok. Bana ver çöpü. Çöpü şöyle. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Hadi, iyi günler sana. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi Her şey gezmeler için diliyorum. çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim sana. Hadi iyi gezmeler. Sağ olun. Allah'a emanet İyi günler. ol. Sağ olun. Siz de Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Prizren'e şöyle bir kez daha bakalım. Artık ayrılma vakti dostlar. Hem Prizren'e hem de Kosova'ya veda ediyoruz. Bir aksilik olmazsa bugün Tiran'a geçeceğiz. Şimdi otogara gidiyorum. Biletim yok. 9'da otobüs varmış. Sabah 6.30'da Tiran'a otobüs var. 9'da, 12.30'da bir de 5.30'da vardı sanırım. Saat 9 otobüsüne yetişmeye çalışacağım. Biletim yok. Gideceğiz. Bilet kovalayacağız. Bakalım şansımız artık. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Sağlığınız yerindedir. Hızlı adımlarla terminale gidiyorum şu an. Günaydın. Kolay gelsin. Hoş buldum abi. Nasılsınız? Hoş buldum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim ben de, keyfim yerinde, çok sağ olun. Beğendim abi, beğenmez olur muyum ya? Şimdi otobüs var, Tiran'a gideceğim de dedim bir kahvaltılık alayım kendime, börek alayım. Var mı ıspanaklı böreğiniz? Varmış bana. Var. Tamam yemek. Ne kadardı dilimi? 1.20. 2 dilim alabilir miyim abi? Otur burada ye. Otobüs var abi, gideyim ona yetişeyim. 2.40 değil mi abi? Evet abi, afiyet olsun. Sağ olasın, teşekkürler. Şöyle bir iki tane daha aldım. Hayırlı işler olsun abi, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun size de. Görüşmek üzere. Prizren otogarına geldim şimdi. 10. perondan kalkıyormuş tren arabaları. 9.15'te kalkacakmış. Güzel, daha zamanımız var. Böreğimizi de aldık. Kahvaltıda yapabiliriz. Acıktım ya. Vallahi acıktım sabah. Normalde erken saatte yiyemem ama acıktım birazcık. Bu arada Tiran diyorum ama Arnavutluğa gidiyoruz. Kosova maceramız bitti. Arnavutluğa geçeceğiz. Bir aksilik olmazsa bakalım sınırda ne olacak fikrim yok. Göreceğiz. Hareket etmeye başladık şimdi. 10 kilometre sonra büyük bir otobüse geçecekmişiz. Abi öyle söyledi. Şoför abiyle konuştum. 9'u çeyrek geçe taktık. 12.30 gibi Tiran'da oluruz dedi. Tabii bir aksilik olmazsa bakalım sınırda ne kadar bekleyeceğiz bilmiyorum. Büyük otobüse geçiş yaptık şimdi. Hatta Tiran yoluna da girdik. Terminalde bilet kesmiyorlar, ücret de almıyorlar. Direkt otobüste ödüyorsunuz. Burada kesiyorlar bileti. 15 euro bir fiyat var. Prizren'den Tiran'a. Arnavutluğun başkenti Tiran'a gideceğiz. Bir aksilik olmazsa bakalım. Şimdi sınıra çok uzak değiliz. Yarım saat sanırım bir yolculuk yapacağız. Sonra sınıra varacağız. Ondan sonra artık sınırda ne kadar kalırız? Polis sorguya çeker mi? Direkt geçirir mi? Göreceğiz. Tiran'a geldik dostlar. Şehrin dışındaki terminale geldi ya. Şehrin içerisinde 3 tane terminal gözüküyordu haritada. Gitti 10-12 kilometre uzaktaki terminale geldi. Şimdi buradan bir tane dolmuş, otobüs vesaire bir şey bulmam lazım ya da taksi mi gidiyor artık bilmiyorum. Şehir merkezine gitmem lazım. Doğu Terminali diye geçiyormuş burası. Terminalin içinde sarı bir otobüs dolaşacak. Onu göreceksiniz.
şeye gidiyor. Sorun yine de bir garanti olsun bence. Başka gitmiyordur da sadece bu gidiyordur. Şehir merkezine bu gidiyor. 40 lek ödemeniz gerekiyor. O da ne kadar yapıyor işte yarım sent gibi bir şey yapıyor. Yarım dolar gibi bir şey yapıyor, özür dilerim. Burada bir tane Western Union var. Belki orada para çevirirler de markete sordum ben. Kız şey dedi, 50 senti bana ver, ben sana 50 lek vereyim dedi. Sağ olsun bana Arnavutluk parası verdi şimdi 50 lek. Bununla ödeyebilirsin dedi. Otur dedi, otobüse geç otur dedi. Birisi gelip şey yapacak, bilet kesecek. Ona bu parayı ver dedi. 40 lek alacak senden, 10 lek geri verecek dedi. Böyle. Oy, düşüyorduk havaya. Şimdi otobüsümüz şuradan kalkıyor, hemen göstereyim de bakın. Şurada Urban Coffee diye bir yer var. Hatta şurada Tabako var. Sağ olsun kızcağız orada yardım etti bana. Parayı da şey yaptı, değiştirdi. Büyük ihtimalle euro falan kabul etmiyorlar, yani lek kabul ediyorlar. Yardımcı oluyor buradaki insanlar ama şey yaparsınız, halledersiniz. Biraz yavaş gidiyor ama şehrin merkezine götürür seni dedi. Şimdi hareket etmeye başladık. Merkeze geldik. Tam merkeze getirdi otobüs var ya, tam merkeze. İyi oldu, iyi. Buradan hostelim de yakın. Şimdi hostele bir gideyim. Bir bakayım nerede kalacakmışım, check-in'imizi yapalım. Daha sonra çıkalım, gezelim, para bozduralım. Hava birazcık sıcak ama yavaş yavaş gezeriz. Hello. Can I exchange 100 euro? Falemindeira, thank you. Hostele gitmeden para da bozdurmak istedim. Ödemeyi önden yaparım. Kafam rahat olsun. Çünkü bazen hostellerde check-out yaparken ödeme yapabilirsin falan diyorlar da aradan çıksın yani, ne harcadığımı bileyim. Birkaç tane döviz bürosu gördüm. En iyi kur buradaydı. 1 euroya 99.8 lek olarak bozdu. İnternette de 100 yazıyordu zaten. 100 nokta küsuratı vardı. İyiydi yani buradaki kur. Yani biz 1 euroyu 100 lek olarak hesaplayacağız. Arnavutluğun para birimi lek. Leke diye yazılıyor, lek diye okunuyor diye hatırlıyorum. Öğreniriz. Videoda harcadıkça öğreniriz. Şimdi hostelim nerede? Bu arada ülkeye girişi de söyleyeyim sizlere. Kosova ile Arnavutluğun sınırı aynı çizgide. Yani şöyle, normalde önce mesela bir ülkenin gümrük polisine gidersiniz, oradan çıkış yaparsınız, tekrardan araçlara binersiniz. Diğer ülkenin girişine gidersiniz, tekrardan araçlardan inip giriş yapıp aracınıza binip hareket edersiniz. Yani böyle in bin yaptırıyorlar normalde. Burada hiç öyle bir şey olmadı. Bir tane böyle alana kurmuşlar polislerin kontrol noktalarını. Kosova'dan çıkışı oradan yapıyor, Arnavutluğa girişi de aynı yerden yapıyor. Hatta şeyde de öyleydi, Arjantin-Şili sınırında da öyleydi. Çıkış yaptığı yerden giriş yapabiliyordu turistler. Burada da öyleydi. Hiç otobüsten inmedim. Sadece turistlerin pasaportlarını polis geldi, aldı. İşte ofisine gitti. Sisteme işledi. Hiç mühür basmadı. Geri getirdi, verdi bizlere. Keşke mühür bassaydı. Benim pasaportum biraz boş, yeni çıkarttım çünkü pasaportumu. Kosova'da mühür basmadı, Arnavutluk'ta mühür basmadı. Belki önden söyleseydim hani mühür basabilir misiniz diye, basardı, bilmiyorum. Hiçbir şey sormadı etmedi, inmedim bile otobüsten, yani çok kolay bir giriş oldu. Bunu da gezmeye başlamadan önce söyleyeyim dostlar. Benim hostelim burası dostlar. İsmi Sina Hostel. İçerisi birazcık kalabalıktı. Hemen eşyalarımı bıraktım, check-in yaptım, paramı ödedim. Hızlıdan dışarı çıktım ki erkenden gezmeye başlayalım, gün bize kalsın. Tiran'da eğer böyle paylaşımlı odada, hostellerde kalacaksanız 8 ila 12 euro arasında değişiyor hosteller. Oteller tabi bir tık daha pahalı. Burada belki de 25 euro civarından başlıyordur. Tiran için konuşuyorum. Arnavutluğun sahil kısmı da çok popüler, özellikle yaz döneminde. İnsanlar genelde Tiran'a buraya kadar gelmişken bir göreyim edasıyla geliyorlar ama sahil kısmına tatil yapmaya gidiyorlar. Birazcık araştırdığınız zaman Türk lirasıyla Arnavutluk gezilir mi gezilmez mi? Onun da cevabını çok net alırsınız, görürsünüz araştırmalarınızda. Ki ben de Arnavutluk seyahatimde aslında genelinde bunu göstereceğim sizlere. Şimdi Tiran'la başlıyoruz. Bir tane kafenin önünden geçiyordum da burada menü gördüm, göstermek istiyorum sizlere. Dostlar, parayı bozdurduğumda söylemiştim. 1 euro 100 lek. Bakın fiyatlar burada. Bir kahve mi içtiniz? 100 ile 150 lek arası. Yani 1 euro 1,5 euro. Burada alkoller var. Onlar da 250-300 lek. Yani 2,5-3 euro arası. Burada yine alkoller var. 3 euroya alkol içebiliyorsunuz. 1-1,5 euroya kahve içebiliyorsunuz. Burada ne varmış? Dondurma diyor.
Kapta dondurma 500 lek yani 5 euro. Büyük alırsanız 900 lek 9 euro. Ha, topu 100 lek. Topu 1 euro dostlar dondurmanın. Aha da şöyle merkezi yerde bulunan bir kafe burası. Hazır önden geçiyorken göstereyim. Burada da mesela sandviç fiyatları var. Ne diyor? Tost 150 lek yani 1,5 euro. Burada hamburger var 3 euro, 3 euro, 4 euro. Bu İtalyan mix diyor, en pahalı olanı 5 euro. Bira var 33'lük bira mesela 2,5 euro, 250 lek. Burada bir litrelik bira var 8 euro. Yani şöyle bir mekanda oturup 4-5 euroya bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Şurada da fiyatlar var mesela. Ne diyor? Kola 230 lek 2,3 euro. Red Bull 350 lek 3,5 euro. Çay var 2,3 euro. Cafe macchiato diyor, böyle ufak getiriyorlar 80 cent. Yine çay var 120 lek 1,2 euro. Aşağı yukarı 2 euroya bir şey içebiliyorsunuz yani. Hostele gelirken hemen yakında bir pazar yeri görmüştüm. Çok hoşuma gitti burası. Gelip bir ziyaret etmek istedim. Şöyle zeytinlerin de fiyatını göstereyim. 300 lek 3 euro. Orada 400 lek var 4 euro. Burada kuru yemişler var. Bademin kilosu 1600 lek 16 euro. Abimiz burada da zeytin satıyor. Orada da 3 euro kilosu. Meyvelere fiyat koymamışlar. Kosova'nın her yerinde gördüğümüz bayrak. Arnavutluk bayrağı dostlar. Orada da ahalinin çok büyük bir kısmı Arnavut kökenli olduğu için her yerde Arnavutluk bayrağı vardı. Şu an zaten Arnavutluk'tayız. Nazar boncukları. Eminim bunların hepsi Türkiye'den geliyordur. Çünkü Türkiye ile Arnavutluk arasında çok ciddi bir ticaret var. O yüzden bayağı bir ürün, hatta Balkanları kapsayabilirim yani, sadece Arnavutluk özelinde konuşmayayım. Balkanlar diyeyim. Çok ciddi bir ticaret hacmimiz var Balkanlarla. Ha bakın, hatırlıyor musunuz Kosova videosunda, Priştine videosunda şunu mu takmıştım ben? Aman düştü şu. Şunu takmıştım da bayraktan dolayı Arnavutluk demiştim. Abla Kosova demişti. Bir anlaşamamıştık. O takkelerden. Hem yerel bir pazar hem böyle hediyelik eşyalar satıyorlar. Bu yastık kılıfı olsa gerek, evet. Patik çorap. Kastanya. 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 No. Albanya. Albanya. Kastanya region. Kastanya bölgesinin balıymış galiba Arnavutluk'ta. Fiori. Ha baksana, renkler nasıl farklı. Fiori akat. How much? Kat. Ha 4 euro. 400 lek diyor. Raki? Raki. Raki. Albanya Raki. Raki. Albanya. Original. No fabric. Original. Original. With water, without water. Evet, Raki. Raki. Ha, pet şişede rakı yapmış abimiz. Kaçak rakı. How much rakı? Pace. 3. 3. Ha. Güzelmiş ya bu. No fabric. No fabric. Homemade. Evet. Ha, abi yapmış. Taste. Yok teşekkürler. Sıcak, çok sıcak. Bu da buranın rakısı dostlar. Böyle sek içiyorlar rakıyı. Böyle küçük durduğuna bakmayın. Sek içiyorlar. O yüzden böyle küçük şişelerde, ama böyle yarımlık pet şişede de yapmış abimiz. Faleminderit. Evet. Buradaki rakı kültürü şat bardağına koyuyorlar, tak atıyorlar. Ama bayağı sert. Çok sert. Dikkatli için yani. Buraya sahne kurmuşlar ya. Tüh ya. Alan geniş de aslında. Bayağı güzel bir meydan burası. İskender Meydanı'na geldim şu an. Tiran'daki en güzel yerlerden bir tanesi. Yani burası merkez dostlar. Buralarda dolaşacaksınızdır geldiğinizde. Dönme dolap kurmuşlar. Böyle bir konser alanı gibi bir sahne kurmuşlar. Kapatmışlar burayı. İskender Bey'in anıtı da hemen burada. Yanında bir de Arnavutluk bayrağı dalgalanıyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Makedonya'da Üsküp'te İskender Bey'in heykeli var. Kosova'da, Priştine'de İskender Bey'in heykeli var. Ve Tiran'da. 3 ülkede, 3 başkentte İskender Bey'in heykeli var. Çünkü İskender Bey Arnavutlar için
ulusal bir kahraman. Gerçek ismi Gergi Kastriota olması lazım. Arnavutluk bölgesinde bulunan bir hanedanlığın üyesi kendisi. 2. Murat zamanında bu hanedanlık Osmanlı ile savaşa giriyor ve bunu kaybediyor. Savaşı kaybedince bu Arnavut hanedanlığı, babası da Gergi'yi Osmanlı'ya rehin olarak veriyor. Bunun sebebi de sanırım hani saldırmazlık anlaşması gibi bir şey. Hani bakın oğlunuz bizim elimizde diyecek Osmanlı. Saldırırsanız keseriz. Yani prensiniz ölür gibisinden bir anlaşma gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani benim anladığım öyle. Daha sonrasında Osmanlı sarayına giriyor Gergi. Müslüman oluyor. İskender adını alıyor. Ve çok başarılı bir çocukmuş. Çok çalışkan bir çocukmuş. Sürekli yükselmiş. Hep yükselmiş. Askeri dehasıyla da ön plana çıkan birisiymiş. 1443 yılında Morava Muharebesi sırasında kaçıyor. Sahte bir belge hazırlıyor. Bir ferman hazırlıyor. Diyor ki ben Kroya Kalesi'nin diyor yeni sancak beyiyim diyor. Hikaye böyleydi sanırım. Ve orayı o sahte belgeyle ele geçiriyor. El koyuyor. Daha sonrasında tabii bunun haberi saraya gitmiştir. Saray daha sonrasında hani alın bunun kellesini gibisinden bir muhabbet geçtiğini de tahmin edebilirsiniz. Yani hepimiz tahmin edebiliriz. İsyan sonuçta bu. Mücadele ediyorlar İskender Bey'le. Ama İskender Bey o kadar askeri dehası yüksek ve Osmanlı'nın içinden geldiği için hani eğitim gördüğü için sarayda sanırım taktikleri falan da çözmüş. Bayağı bir direnç göstermiş Osmanlı'ya. Her ne kadar maddi gücü az olsa da, askeri gücü az olsa da o dönemin en büyük askeri gücüne kafa tutmuş. Ve çok uzun bir süre Osmanlı'nın batıya yayılmasını engellemiş. Tabi böyle olunca batılı devletler de kendini biraz daha toparlıyor. Ama daha sonrasında İskender Bey ölüyor ve Osmanlı geç de olsa Arnavutluğu ele geçiriyor. İşte bu bölgelere hakim oluyor. Yani hakim olamadığı bölgelere İskender Bey'den sonra hakim oluyor, fethediyor buraları. Böyle bir hikayesi var. Birazcık araştırıp sizin için de anlatmak istedim, bahsetmek istedim. Çünkü Arnavutların ulusal kahramanı. Makedonya'da da Arnavutlar yaşıyor. Ciddi bir Arnavut kesim var orada yaşayan. Zaten biliyorsunuz Kosova'nın çok büyük bir kısmı Arnavut. Bu şimdi de Arnavut topraklarındayız. Yani bu insanlar için ulusal bir kahraman. Trafik lambalarında yeşil ve kırmızı yanarken T harfi var. Tirana'nın T'si. Bu arada fark etmişsinizdir belki sağlı sollu ağaçlarla süslemişler caddelere. Yani süsleme derken hem görüntü açısından güzel, ona bir gönderme yapıyorum, hem de şehre bir gölge çöküyor. Mahvoluyor insan sıcaktan ya. Ağaçlar olmasa var ya bitiyiz yani, bitiyiz. Bu park inşaattı ben 5 sene önce geldiğimde. Ne güzel olmuş ha. Oo ne güzel olmuş valla. Ethem Bey Camii'ni ziyaret ettim. Orada çok fazla müzik vardı. O ses sistemini açmışlar. Artık orada şenlik başlamış. O yüzden çok fazla ses vardı. Sadece böyle görüntü aldım. Orası hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Arkaya görüntüleri koyacağım. Şimdi çok eski bir cami orası. Tarihi bir cami. Ethem Efendi tarafından yapılıyor. Yanında da saat kulesi var. Zaten orada turları görürsünüz. Yani tur rehberi getirir. Orada bir şeyler anlatır. Biraz tarihi bilgi verir. Daha sonrasında tren gezisine devam ederler. Ya da grubu salar, o meydanda dolaşır grup. Muhakkak ama uğrarlar oraya. Bu arada yolunuz Tiran'a düşerse caminin içerisine mutlaka girin, ziyaret edin. Giriş ücreti ödemiyorsunuz. Bir de böyle bir broşür veriyorlar, bilgilendirici bir broşür veriyorlar. Ziyaret edin yani, pişman olmazsınız. İçerideki tasarımlar, o duvara, caminin duvarına çizilen o şekiller gayet güzel. Caminin içerisi gayet güzel, tarihi bir cami. Ziyaret etmenizi öneririm yarın orayı. Arnavutların ulusal kahramanı İskender Bey'den bahsettim. Zaten ondan bahsetmesem olmazdı. Şimdi bir de yakın tarihe bakmak istiyorum sizlerle. Bir isim var. Onun hakkında konuşalım istiyorum. Tahmin edenleriniz vardır. Enver Hoca. Kendisi 41 yıl iktidarda kalmış. 1944-1985 yılları arasında. 1985 yılında da zaten hayatını kaybediyor. Bu 41 yılda yaptığı şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi okur yazar oranını %90'ın üzerine çıkarıyor ülkede. İşte ülkeyi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrardan inşa ediyor. İlk kez demiryolu hattı inşa ediyor. Özel mülkiyeti kaldırıyor. Tarım reformu yapıyor. Bu tarım reformunda şöyle bir yasa çıkarıyor 1945'te. Toprak sahiplerinin elindeki toprağı kamulaştırıyor ve köylüye karşılıksız olarak veriyor. Bu kanun çıkmadan önce ülkedeki toprakların %52'si büyük toprak sahiplerine aitmiş. Kanun çıktıktan sonra %16'ya düşmüş. Bunun yanı sıra seyahati yasaklıyor ve
dini yasaklıyor ülkede, yani ateizmi getiriyor. Camiyi ziyaret ettik. Cami hakkında bilgi verdim sizlere. Enver Hoca iktidara geldikten sonra buradaki ibadet merkezlerinin çoğunu yıkmış. Sadece anladığım kadarıyla tarihi dokusu olan yerlere dokunmamış. Bunlardan biri de Ethem Efendi Camii. Yani orası tarihi dokusu olduğu için ellenmemiş bir yapı. Ama ne olmuş? İbadete kapanmış. Kamu malı olarak kullanılmış orası. Tam olarak ne amaçla kullandılar bilmiyorum. Böyle bir iktidar süreci var Enver Hoca'nın. Tartışmalı bir isim. Seversiniz sevmezsiniz bilmiyorum. Ben sadece öğrendiklerimi aktarıyorum sizlerle. Burası da piramit. 5 yıl önce geldiğimde harabeydi. Her yer çöplüktü. Camlar paramparça. İçeride hiçbir şey yoktu. Burada da merdiven yoktu. Böyle dümdüzdü. Baya böyle yamaçtı. Şey yapıyordunuz, böyle tırmanıyordunuz buraya. Böyle ellerinizle tutuna tutuna çıkmak zorundaydınız ya da biraz hızlı çıkmak zorundaydınız ki aşağı kayıp düşmeyin. Bunu da Enver Hoca'nın kızı sanırım yaptırıyor. Anıt mezar gibi düşünmüş anladığım kadarıyla ama bir şey yok ya. Çok saçma bir yapı, şehrin ortasında piramit. Hiçbir amacı yok, bir şey yok. Garip bir yapı yani. Şimdi merdiven falan yapmışlar da biraz daha güzel gözüküyor. Ben 5 sene önce geldiğimde çok kötüydü ya. Leş gibiydi yani. Buraya gelip böyle şehri biraz daha yukarıdan görebilirsiniz. 5 sene önce geldiğimde bu kadar yüksek değildi sanki şehir ya. Bayağı bir bina yapılmış. Bir sürü de vinç var. Daha devam ediyor yapım. Tiran piramidi. Burası da şehrin arka kısmı. Bu caddenin ucunda ben görebiliyorum, kameradan gözükmüyor olabilir belki, İskender Bey anıtı var. Oradan böyle bu caddenin sonuna kadar yürüyebiliyorsunuz. Rahibe Teresa anıtı var, meydanı var. Arkasında da hemen üniversite var. Burada da sağlı sollu işte hükümet binaları, bakanlık binaları vesaire vesaire. Bayağı geniş, güzel bir cadde. Yani böyle sağlı sollu yürüyebilirsiniz. Bir yarım saatinizi alır buraya yürümek. Görmüş olursunuz burayı da. Tiran'a bir gün, hatta belki de yarım gün ayırmanız yeterli. Dolu dolu bir gün şöyle ayırırsınız. Buranın yöresel yemeğini yersiniz. Biraz dinlenirsiniz. Öyle bir gün diyelim yani. Aslında yarım günde de çok rahatlıkla gezersiniz burayı. Çok fazla görülecek bir şey yok Tiran'da. Geniş caddenin üzerinde Berlin duvarından bir parça var. Fragment of the Berlin Wall diyor. Yanlış bilmiyorsam Berlin duvarı yıkıldıktan sonra bazı ülkelere dağıtmışlardı. Yani bazı ülkeler alıp sergiliyor muydu duvarı? Öyle bir bilgi var aklımda ama bir fikrim yok ya. Varsa hatırlayan buna dair bir şey yazarsa çok sevinirim. Benim aklımda öyle bir fikir kalmış. Bir bilgi kalmış daha doğrusu. Tiran'daki en sevdiğim yere getirdim sizi. Burası Tiran Parkı. Merkezden 3 kilometre, o ana cadde gösterdim ya, geniş cadde. Yukarı doğru yürüyorsunuz, buraya ulaşıyorsunuz. Sessiz, sakin bir yer. Göl manzarası var, birazdan göstereceğim onu. Oraya doğru yürüyorum şimdi. Piknik yapabilirsiniz, bir şeyler okuyabilirsiniz, kafa dinleyebilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz. Eğer buraya geldiniz, cebinizde paranız yok, kalacak yeriniz yok, Couchsurfing'den sizi misafir edecek biri de bulamadınız, burada çadır kurabilirsiniz. Benim tam olarak 5 sene önce yaptığım gibi. Gölün yakınında bir yerde çadır kurmuştum ben. Şimdi tam olarak nereye kurdum hatırlamıyorum da yapabilirsiniz yani. O zaman bir şey demiyorlardı. Şimdi de demiyorlardır diye düşünüyorum. Baksanıza, ayakları koymuş, nasıl şeyi izliyor, gölü izliyor. Parkın içerisindeki gölde bu dostlar. İnsanlar genelde şu tarafa gidiyorlar, orada çimlerin üstüne oturuyorlar. Burada böyle yürüyenler var, oturanlar var. Manzarayı izliyorlar. Şehrin içerisindeki güzel bir lokasyon burası, yani kafa dinlenecek bir yer. Arkaya zaten baktığımızda beton yığınını görüyoruz. Bir buraya bakın, bir de bu tarafa bakın.
Adın ne kardeşim? Sefa ben. Sefa, Burak, ben de çok memnun oldum. Hoş bulduk abi. Ne zamandır buradasın? Vallahi 3 sezondur buradayım. 3 sezondur buradasın. Yaz sezonları geliyoruz burada. Aha. Türkiye'yi tanıtmak amacıyla geliyoruz buraya. Yani Türk dondurması her yerde, dünyanın her yerinde var. Ayrıca, Müziği biraz da kısma şansın var mı? Tabii, Ya tabii. telif yemeyelim Abi, de. siz sorun yok. Aynen, Kısarız. sıkıntı olmasın. Sağ olasın. Kışlarda Dubai, Abu Dhabi, Katar, Doha yani otellere gidiyoruz. Türk dondurmasını ve Türkiye'nin adını her yerde ön plana çıkartmaya çalışıyoruz, öyle diyeyim. Seviyorlar mı peki dondurmaları? Tabii. Özellikle bunlar dediğim Albanya çok sever. O ayrıca Kosova. Yani özgünüm, biraz Türkçem kötü. Estağfurullah ya. Çünkü unutuyorum. Sen Arnavutça öğrendin mi burada? Ya biraz öğrendim. Zor bir dil değil mi? Evet, çok zor. Hani Arapça gibi tam tersi. Yani bazen değişiyor gramerleri falan. Nasıl peki buradaki insanla aran? Sıcakkanlılar mı Ya buradaki şöyle insanlar söyleyeyim, yoksa? Ben Makedonya'da, Sırbistan'da, Montenegro yani Karadağ'da da bizim şeylerimiz var. Ayrıca şubelerimiz. Yani ben yaklaşık 11 tane ülkeye gittim. Şehirlerini saymıyorum, sadece ülke. En sevdiğim ülke burası. En sevdiğin yer burası. En sevdiğim ülke burası. Hani biz bir de insanlarla birebir temas olduğumuz için, yani direkt garson veya da şey yok. Direkt insanlarla birebir temas kurduğumuz için insanları tanıyoruz, görüyoruz. Mesela bir insana merhaba diyeyim burada. Direkt merhaba, nasılsın? Öyle Türkçe de konuşuyorlar. Kosova tabii bundan %50 daha farklı. Kosovalar direkt Türkçe biliyor. %80'i rahat biliyorlar. Bilmeyenler de %50-50 biliyor yani. Peki memnun musun burada? Hani Çok 3 memnunum. sezondur çalışıyorsun. Çok memnunum. Hani işten dolayı demeyeyim. Çünkü benim değil burası. Ben bir çalışanım. Memnun kalmasam buraya gelmezdim. Yani benim şöyle bir yolum vardı. 3 yolum var. Rusya, burası veya da başka bir ülkeler. Dubai'den geldim bu arada. Türkiye'de sadece 2 yıldan beri bir ay kaldım. Bir ay bile fazla, belki fazla yani. Sürekli böyle yurt dışında Evet, çalışıyorsun. sürekli oradan oraya sadece kendi ülkeme tatile gidiyorum. Kolaylıklar diliyorum kardeşim. Yani, Peki aynen. yurt dışında biliyorsun böyle bir şey var. Bizim gençlerin merakı var. Gideyim, çalışayım. Hem yurt dışını görmüş olayım, hem orada yaşamış olayım, hem euro kazanıyor, dolar kazanıyor. Aynen. Hani öyle bir merakı var. Önerir misin? Bir tavsiyen var Ben şöyle mıdır? söyleyeyim. Eğer bir meslekleri yoksa, yani mesela benim mesleğim var. Ben kendimi kurtarabilirim. Ama ben yine şu andaki hayalim, tüm düzenimi burada kazandığım halde, euro kazandığım halde Türkiye'ye kurmak istiyorum. Çünkü ben yani Arabistan tarafında gördüm, Avrupa'yı da gördüm. Yani Rusya'yı falan da gördüm. En iyisi Türkiye yani, öyle diyeyim. Hani gerçekten ben de gurbetçi değilim de, gurbetçilerimiz söylüyor ya hani bazen oranın değerini bilin falan filan diye, katılıyorum ona. Hani ben yaşayarak öğrendim bunu. Ben de eskiden böyle diyordum. Direkt Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. 24 yaşındasın, Evet. daha gençsin de ya. Abi işte Türkiye'de, Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da, Kocaeli'nde hani yaklaşık 20 şehrinde gitmişim, çalışmışlığım vardır. Kaç yaşından beri çalışıyorsun? 15. 15. Belli ya, erken Aynen. yaşta atılmışsın Aynen. hayata. Yani buranın insanları olarak ve diğer ülkelere göre hani bana daha iyi cana yakınlar. Saygıları var. Tamam yani sevmeyeni de var, seveni de var. Çünkü sevmeyenler de Osmanlı zamanından kalma anıları olduğu için sevmiyorlar. Hani fazla girmeyeyim o konulara. Ailesinden, dedesinden yani Osmanlı zamanından darbe yiyenler. Onlar bazıları sevmez. Ben daha hiç karşılaşmadım 3 yılda. Yani aile olsun, çocuk olsun, gençler olsun. Herkes iyi bir şekilde merhaba, hoş geldin, nasılsın veya da dondurma almasına gerek yok veya da benden bir şey almasına gerek yok. Sadece geçerken bile selam veriyor, nasılsın, abi, özellikle abla kelimelerini çok kullanıyorlar. Bize abi kelimelerini daha çok şey yapıyorlar. Türkçeden yani kesin bir şey biliyorlardır. Birkaç kelime biliyorlardır. Evet, kesin yani her insan biliyor. Ben ondan eminim. Her insan. Peki bir süredir buradasın. Şeyi gözlemleme şansın oldu mu? Burada yaşam pahalı mı Arnavutluk'ta? Özellikle Tiran'da. Ya ben şöyle anlatayım. Tiran diğer şehirlere göre biraz daha pahalı. Bu Balkanların en ucuz ülkesi bence Kosova. Bence Kosova'dır. Çünkü hani diğer ekonomisine göre biraz asgari ücret daha düşük olduğu için orada Tiran'da zenginler çok, gelir de fazla. Turist de geliyor. Ama Kosova'da biraz daha kırsal kesim olduğu için deniz de yok. Daha biraz asgari ücret daha düşük ve fiyatlar biraz daha uygun. Burada özellikle deniz turizmi çok yaygın. Evet. Şimdi Türkiye'den uçuşlar da başladı direkt. Bunların havayolu açıldı. Yine Arnavutluk havayolu açıldı sanırım. Ya bence Türkiye'yi etkilemiyor burası. Yani bizim turizmimizi hiçbir ülke etkileyemez. Şöyle söyleyeyim. Buraya gelenler, ben geçen yaz bir ay kadar Dures'te kaldım biliyorsun. Sahil Deniz kesimi, olayı. evet. Şengin var, Dures var, sahil kesiminde. Sahile sıfırdı, evim de oradaydı.
Polonyalılar, İtalyalılar, yani bu Polonya'nın veya da orta kısım aile diyeyim, onlar geliyor genelde. Bizim ülkemize zengin kısım geliyor. Yani şu anda ben Antalya'da bir otele baktım geçen hafta, beraber bir müşterimizle baktık. İddiaya girdik hatta. Dedim ben 300.000 lira, yanılmışım. O dedi yani 150 falan vardır dedi. Yaklaşık bir aile, 2 çocuk, yani toplam 4 kişi 350.000 lira çıktı. Baktık. Kaç günlük Antalya'da tatil? 5 yıldızlı bir otel. 20 günlük. 20 günlük tatil. Evet. Oo 350 bin lira. Evet. Burada ne kadara yaparsın o tatili? Burada atıyorum yaklaşık 40 euro veya 60 euro arası biletini alırsın. Yani Türkiye'den burasına, İstanbul'dan. Ben bağlantılı aldım. Gaziantep'ten, ben aslen Maraşlıyım. Gaziantep'ten bağlantılı aldım buraya, Tiran'a direkt. Direkt uçuş ikisi de. 55 euroya falan aldım. 55 euroya. Evet. 55 euro. Yani Türk şeyini bilmiyorum, Türk lirası ne kadar. Giderken de aynı fiyat. Ya 40 euro olur, 50 euro olur. 60'ı geçmez yani. Bakıyorum. Hadi şimdi bugün almıyorum ama önceden alıyorum. 3 gün veya bir hafta öncesinde. Bunu zaten herkes planlı yapar. Otel fiyatları çok uygun. Gecelik Ben, ne kadar aşağı yukarı? Gecelik 20 euro diyebilirim. Ya değişiyor. Otelin odasına göre, durumuna göre, kaç kişi olduğuna göre. Sahil kesiminde bir tık daha pahalı olabilir bence ya. Ben Tiran için konuşuyorum. Ha Tiran için Evet, konuşuyorsun. Tiran için Ha konuşuyorum. deniz tatilinden yola çıktık ya ben Evet, sahil özür kesimi dilerim. diye. Ha. Özür dilerim. Deniz şeyi farklıdır. Yaklaşık geçen yıl 60 euro falandı günlük. Sahile 0, 5 yıldızlı demeyeyim de sahile 0 bir otel. İsmi de vermeyeyim, hatta ismi lazımsa verebilirim. 60 Yo euroydu. bakarlar booking.com'dan bakarlar ya. Grand Fafa Otel Hı diye hı. geçiyor. Yani 5 yıldızlı değil oraya, yok zannetmiyorum. Bir otel odası. Otel 3-4 odası. yıldızlı ortalama Aynen. bir otel odası. Orta, bir sahile 60 euro sıfır. diyorsun. 60 euroydu günlük. O da 1800 falan yapıyordu geçen yıl. Bilmiyorum bu yıl ne kadarsa. Buraya gelince burada maksimum tahmin edeceğim 20-30. Deme 20-25 euro, Ben 20-30 euro apartmanda arası. kalıyorum bu arada. Yeni geldiğim için Dubai'den aylık 350 euro artı bir de öyle şey veriyorum. Bahşiş gibi bile düşünebilirsin. 400 euro toplamda. Apartmanda kalıyorum. Yani otel gibi Fatura düşün. vesaire bir şey içerisinde mi yoksa? Hayır yani direkt ben bir ay kalıyorum. Bir ay karşılığında bir de yani direkt anlaştığım için kendisiyle günlük değil de aylık olarak aylık parasını ödüyorum. Ayın 27'sinden 27'sine. Bu şekilde 25'inden mi 26'sından mı geldim? Bir gün sonra anlaştım. Daha önceden de geldiğimiz için. Tanıyorlardı seni. Şu anda da bir arkadaşım misafirim geldi. Ona da günlük 20 euro yazıyor. 2 kişilik bir oda. Tek kalıyor. 20 euro yazıyor. Yemek konusunda da günlük yani ben çok yemeği seven bir insanım. Sabah kahvaltısı olsun, ayrıca ara öğünler yani kruvasandır, ne bileyim kola, içecek, su. Aklına ne gelirse say, maksimum 20 euro yiyorum. Günde. Evet. Buranın en meşhur yemeği nedir? Böreği sayma. Ay, böreği zaten saymıyorum. Sayma, O aynı böreği ya. sayma. Ciğer ya. Ciğer değil mi? Arnavut ciğeri derler Arnavut ya. ciğeri. Evet. Güzel mi peki? Yemedim. Çünkü çok sevmem ben ciğeri. Aa tamam o zaman. Et dersen çiğ yerim ama şey yok. Ciğeri sevmem. Parktan merkeze dönerken arada bir semt kalıyor. İsmi Bloku. Burası kafe, barların, restoranların olduğu, biraz daha böyle eğlence hayatının döndüğü semt olarak geçiyor. İnternette öyle yazıyordu. Şöyle ara sokaklarında yürüyüp sizlere etrafı göstermek istedim. Bir tık daha böyle lüks giyim mağazaları var. Sosyetik. Burada ne alırsan 1 eurocu var. Böyle dükkanlar var. Genelde ürünler hep Almanya'dan gelmiş. Kosova'da da vardı o dükkanlardan. Burası bir restoran. Burada da 99.8'e veriyorlar euroyu. Dolar 92. TL gelecek mi? Bakalım hemen. TL 2.73 diyor. Serinleme portalı oluşturmuşlar. Ama kendine hayır yok. Bir tane restorana geldim şimdi. İnanılmaz bir müzik var. Arkada telif yemeden size bir şey göstermek istiyorum. Bak, seyahat hayatım boyunca yediğim en güzel yemeklerden birini yiyorum şu an. Balkanlardaki favorim bu yemek. Fena fena. Şöyle listeye de göstereyim sizlere fiyatları. Şöyle durdurup bakabilirsiniz. 100'e bölün, euro cinsinden fiyatını bulacaksınız.
Hatta ben size direkt söyleyeyim. 3-4 euroya karnınızı doyurabiliyorsunuz. Kalabalık bir grup geldiniz. Yarım kilo karışık ızgara falan alırsınız. O da 10 euro, 12 euro. Şu an benim yediğim şey 5 euro. Bunun ismi ne? Tave Duhemu, öyle bir şey ya. Şunu yiyorum ben. Bilenler yazsın. Bak samimi söylüyorum, Balkanlarda yediğim en lezzetli şey. Yani şu an sıcak diye beklemek zorundayım. Bir de arkada müziktir de o yüzden anlatayım istiyorum. Ciğerli bir Arnavut yemeği, böyle bir şey olamaz bak, gerçekten abartmıyorum ya. Çok lezzetli. Bunu biri tarifini marifini versin ya. Çocuk şey dedi, ciğerli bir Arnavut yemeği dedi. Başka bilgi yok. Sadece o bilgiyi verdi. Şu ana kadar Balkanlarda yediğim en lezzetli yemek. İnanılmaz bir sosu var. İçerisinde et var. Ve seyahat hayatım boyunca farklı ülkeleri gezdim, gördüm naçizane. Yediğim en lezzetli yemeklerden bir tanesi. Mükemmel. Tiran'da Bunk Art dedikleri sığınaklar var. Dün ziyaret edemedim burayı ne yazık ki. Çünkü ben geldiğimde kapalıydı. Her gün açık ama 9.30'la 8 arası açık. Şu an bir müze burası. Burada bir sürü insanın fotoğrafı var. İçerisi bir tık karanlık olabilir ama yine de göstermek istiyorum sizlere. Önce biletimizi alalım. Oh, one ticket please. Thank you so much. Faleminderit. Allah. Ah. Faleminderit. Hop, tamam. İçeri girdik. Şöyle fiş veriyorlar. 900 lek girişi, yani 9 euro. Geç abi. Abimiz burada görevli. Şöyle bir koridoru göstereyim, daha sonrasında odalara girelim. Burası bir sığınak. Bunk Art 2 olarak geçiyor. Bunk Art 1 de var, o şehrin dışında. Zamanında komünist rejim döneminde yapılan sığınaklardan. Bu iki tanesi müze olarak şu an faaliyet gösteriyor bildiğim kadarıyla. 9 euroya bir tık pahalı gibi gelebilir girişi ama Tiran'da yapabileceğiniz güzel bir aktivite burası. Yani buraları görmek ilginç olabilir. Her odanın girişinde bilgilendirici not koymuşlar. Hem Arnavutça hem İngilizce. Mesela sınır kuvvetleri diyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 45 ile 91 yılları arasında sınır kuvvetleri hakkında bilgi veriyor mesela bu oda. İçeri giriyoruz hemen. Burada maketler var. O dönem çekilen fotoğraflar var. Böyle köpeklerle koruyorlarmış sınırları galiba. Abimiz bir şey giymiş, kostüm giymiş. Bu hem sanırım soğuktan koruyor hem de başka bir anlamı da vardır belki, burada yazıyor işte. Bu orijinal parçaymış bu. Ha, bu köpekleri eğittikleri zamanki giydikleri kostümmüş. Köpekleri eğitiyorlar burada. Sanırım sınıra salıyorlar. Herhalde sınır güvenliğinde köpekleri de kullanıyorlar. Burada eğitimlerden fotoğraflar var mesela. Tel örgüler. O dönem kullanılan silahların replikalarını sergiliyorlardır diye düşünüyorum. Orijinali değildir. Şu an izlediğimiz gerçek görüntüler. Komünist rejim dönemindeki polisler hakkında ve göstericilerle girdikleri mücadele hakkında bir film, kısa film koymuşlar bu odaya. Polislerin göstericilere müdahalesini gösteriyor. Baksanıza, birinci kapı, ikinci kapı, üçüncü kapı, arkada ben dördüncü kapıyı da görüyorum. Böyle silsile halinde devam ediyor. Öyle bir inşa etmişler ki sanki yeraltı şehri gibi, şehrin merkezinden dağlara kadar açılıyormuş bu sığınaklar. Ve şehrin birçok noktasından sığınaklara giriş varmış. Şöyle devam edeceğim. Kalabalık olmayan bir yere geçmek istiyorum. Komünist rejim oldukça para harcamış bu sığınakları yapmak için. Bu yüzden ekonomik sıkıntılar baş göstermiş. Yani başka şeylere kaynak ayıramamışlar. Öyle bir bilgi yazıyordu internette. Bunun sebebi de nükleer saldırıdan korunmak için yazıyordu. Yani bu sığınakları yapmalarının sebebi sözde nükleer saldırıdan ülkeyi korumak için. Ama illaki farklı sebepler de vardır. Yani Arnavutluğun yakın tarihi hakkında merakınız varsa buraya kesinlikle gelin. Ama yoksa sığınak görmek için gelin.
Yani bazı şeyleri okuyorum ama çok fazla da ilgimi çekmiyor açıkçası o dönem. Mesela infaz ettikleri insanlar, yaşanan olaylar vesaire. Çok fazla detay var. Ama genel hatlarıyla sığınağı bu sebeple yapmışlar ve günümüzde şu an müze olarak kullanılıyor. Gelen turistler buraya mutlaka giriyorlar. Sığınakta bakanlık odaları da bulunuyor bu arada. Mesela burası İçişleri Bakanlığı'na giden odanın girişi. Sekreterin masası. Burada Arnavutluk bayrağı var. Üzerinde yıldız var. Komünizmi simgeleyen. Arkada da Enver Hoca'nın bir tane portresi. Burası da İçişleri Bakanı'nın odası. Ya da bir önceki kısım odasıydı. Burası toplantı kısmıydı. Toplantı odası bilmiyorum. O detay yazmıyor. Bakın burada bir tane harita var. Medal of Honor'da böyle bir bölüm vardı ya. O aklıma geldi valla. Eskiler bilirler. Medal of Honor çok güzel bir oyundu. Bir bölüm böyle haritada başlıyordu. Böyle haritayı inceleyerek başlıyordunuz. Tabii yeni nesil bu telefonları bilmiyor o yüzden. Annesi de gösteriyor. Burası da bakanın yatak odası. Şöyle girelim odaya. Burası kesin bir kapı ya. Oradan kaçıyorlardır. Gizli bir kapı. Bu odadaki parçaların hepsi orijinalmiş. Bakın yan daireyi nasıl dinliyor. Burası 2 ayrı ev olarak anlatıyordu şimdi. Yazıları okudum. Şu mikrofon görüyorsunuz değil mi? Duvarı delmişler. Yan daireyi dinliyorlar. Bu da sistem. Çok ilginç. Burada ne konuşmuşlar onları anlatıyor. İşte tarih ve kişi. Sanırım parti içerisindeki diğer üyeleri dinliyorlar. Anladığım kadarıyla çok emin değilim. Yani birbirlerine de güven yok gibi. Herkes kendi koltuğunu sağlam alma peşinde. Sığınağın içerisinde mahkumların kaldığı hücreler de var. Bakın ayağını zincirlemişler mahkumun. Burası polislerin kaldığı oda. Bir yandan sesler geliyor ama dinliyorlar çocuklar, niye dinliyorlardı bilmiyorum. Burada yine harita var. Hemen görevlerin kaldığı odadan çıkıyorsunuz. Orada hücre var işte. Mahkum orada yatıyor. Karşımızdaki duvarda 36 farklı işkence yöntemi yazıyor. O dönem rejim karşıtlarını bu sığınaklara getirip sorguluyorlar ve bu işkence yöntemlerini kullanıyorlarmış. Burada da Arnavutçası ve İngilizcesi yazıyor. Hatta burada bir tane şey oynatıyorlar, belgesel oynatıyorlar. Burada bazı insanlar çıkıp o dönem uğradıkları bu zulmü anlatıyorlar belgeselde. Gün yüzüne çıkalım ya. Oh be, temiz hava. Temiz hava, temiz hava. Bakın, giriş şuradaydı. Dışarıdan da böyle gözüküyor. Arnavutluğun her yerine yapmışlar bu sığınaklardan. İşte ekonominin çok büyük bir kısmı bu yüzden sıkıntıya girmiş. Çünkü parayı sığınaklara harcamışlar. Girişi burası. Dışarıdan böyle şey gibi gözüküyor. Kubbe gibi gözüküyor. Bakanlık binaları falan var bu kısımda da. Zaten ben Tiran'ın merkezindeyim şu an. Burası da çıkışı. Yani gelirseniz Tiran'a mutlaka burayı ziyaret edin. Yani Arnavutluk yakın tarihe hakkında merakınız olmasa bile bir sığınak görmüş olursunuz en azından. Videoda da göstermek istedim. Gelip hem ben gezmek hem de göstermek istedim. Videoyu da bu şekilde bitirebiliriz dostlar. Geldik Tiran'a, Arnavutluğa. Bir giriş yaptık bu videoyla. Umarım keyifli geçer, güzel geçer Arnavutluk seyahatimiz. Bakalım nerelere gideceğim. Kafamda birkaç bir yer var ama daha henüz net bir rotayı çıkarmadım. Umarım keyifli bir gezi olur. Çünkü hava çok sıcak. Sıcakta da gezmek bazen zulm olabiliyor. Ve kalabalık da cabası, yani kalabalıkta gezmeyi sevmiyorsanız birazcık yoruyor insanı. Müzede olduğu gibi çok kalabalıktı ya. Yani doğru düzgün durup bir şey okuyamıyorsunuz. Bu arada arkamdan Türk kafilesi geçiyor. Kalabalık gruplar burada da var. Bir sonraki videoda görüşürüz diyeyim dostlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Abone olmayanlarınız varsa abone olup beni desteklerlerse çok sevinirim. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açabilirsiniz. Adios amigos. Kendinize çok iyi bakın. Ciao.